Türkiye'de turbolu araçların ortalama turbo ömrü 80 bin ile 120 bin kilometre. Japonya'da aynı turbolu araçların turbo ömrü 200 bin ile 300 bin kilometre. Aynı turbo, aynı motor, aynı fabrika. Fark turbonun kendisinde değil, sürücünün her gün farkında olmadan yaptığı küçük ama yıkıcı hatalarda yatıyor. Bir araç sahibinin deneyimini paylaşayım. 3 yıl önce turbolu bir araç aldı. 95 bin kilometrede turbo arızası. Servise gitti. Turbo değişimi gerekiyor dediler. 35 bin lira. Neden bu kadar erken bozuldu diye sordu. Servis şu cevabı verdi. Turbolar böyle, dayanmaz. Ama bu doğru değil. Turbo dayanır, eğer doğru kullanılırsa. Tokyo'da 27 yıl Mitsubishi turbo sistemleri mühendisi olarak çalışmış emekli uzman Kenji Hayashi'nin bakım notlarına ulaştım. O notlardaki her satır çok değerli ve aydınlatıcı bilgilerdi. Bu videoda size Japonların uyguladığı ve pek çok sürücünün henüz keşfedemediği 13 kritik turbo alışkanlığını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce bir soruyu cevaplayalım. Turbo nedir ve nasıl çalışır? Bunu şöyle düşünün. Motorun her yanma döngüsünde egzozdan çıkan atık gazlar var. Turbo, bu atık gazların enerjisini kullanarak bir türbin çevirir. Bu türbin, aynı mil üzerindeki kompresörü döndürür. Kompresör, dışarıdan aldığı havayı sıkıştırarak motora gönderir. Sıkıştırılmış hava, daha fazla yakıt yakılmasını sağlar. Sonuç, daha küçük motor, daha fazla güç. İşte turbo bu yüzden hem verimli hem güçlüdür. Ama bu sistemin en kritik parçası, turbonun içindeki milin ve kanatçıklarının sağlığıdır. Bu mil, saniyede 100 bin ile 300 bin kez döner. Bu hızda milin korunması için sadece bir şey şarttır: yağ. Ve bu videonun tüm sırrı burada saklı. Yağı doğru kullanın, turbonuz 300 bin kilometre dayanır. Yanlış kullanın, 80 bin kilometrede biter. Motoru çalıştırır çalıştırmaz gaz basmayın. Sabah arabaya biniyorsunuz, anahtarı çeviriyorsunuz ve hemen gaz pedalına basıyorsunuz. Bu alışkanlık Japonya'da turboyu ciddi şekilde yıpratan hatalar arasında ilk sırada gösteriliyor. Neden? Turbo içindeki ana mil, saniyede binlerce kez dönen ultra hızlı bir parçadır. Bu milin dönmesi için yağ basıncı şarttır. Motor ilk çalıştığında yağ henüz turboya ulaşmamıştır. Bu ilk 15 ila 20 saniyede turbo yağsız çalışır. Gaz basarsanız turbo devrini anında artırırsınız. Yağsız yüksek devir, turbo milinde mikro çizikler oluşturur. Her sabah bu mikro çizikler birikir. 50 bin kilometre sonra turbo beklenenden çok daha erken biter. Kenji Hayashi'nin notlarında şu veri var. Motor çalıştırıldıktan sonra ilk 20 saniyede gaz basan sürücülerde turbo ömrü %40 daha kısa. Japon yöntemi şu: motoru çalıştır, 20 saniye bekle. Hiç gaz basma. Sadece bekle. Yağ basıncı stabilize olsun. Sonra düşük devirde hareket et. Bu 20 saniyelik sabır turbonuza 50 bin kilometre ekleyebilir. İlk maddeyi öğrendik. Şimdi turbonun en çok zarar gördüğü ana geliyoruz. Ve bu an her gün yaşanıyor. 12. madde. Motoru kapatmadan önce soğutun. Bu madde belki de en önemli madde. Ve Türkiye'de neredeyse hiç uygulanmıyor. Uzun yolculuktan döndünüz, otoyolda 140 kilometrede geldiniz, eve girdiniz, motoru kapattınız. İşte tam bu anda turbonuza en büyük darbelerden birini vurdunuz. Yüksek hızda sürüş sırasında turbo çok ısınır. Turbo içindeki sıcaklık 800 ila 1000 derece Celsius'a ulaşabilir. Motor çalışırken yağ sürekli dolaşır ve turboyu soğutur. Motor aniden kapanılınca yağ dolaşımı durur. Ama turbo hala çok sıcaktır. Bu sıcaklık turbo içindeki kalan yağı yakar. Yanmış yağ turbo miline karbonize katman bırakır. Bu katman zamanla birikerek turboyu içten yavaş yavaş mahveder. Kenji Hayashi arşivinde şu veri var. Soğutma yapmadan motoru kapatan sürücülerde turbo karbonizasyonu %70 daha fazla. Japon yöntemi şu: uzun veya hızlı bir yolculuktan sonra aracı durdur ama motoru kapatma. 3 ila 5 dakika rölantide bekle. Bu süre turbonun yavaşça soğumasını ve yağın karbonize olmamasını sağlar. Doğru viskozite yağ kullan. Turbolu motorlar için standart yağ yeterli değildir. Turbolu motorlar için özel düşük viskoziteli tam sentetik yağ şarttır. Turbo içindeki mil saniyede 100 bin ila 300 bin devir yapar. Bu hızda yağın her milimetre boşluğa anında ulaşması gerekir. Kalın viskoziteli yağ bu hızda yeterince akışkan değildir. Dar turbo kanallarına geç ulaşır. Bu gecikme mikro aşınmaya yol açar.
Mitsubishi'nin turbo test verilerine göre yanlış viskozitede yağ kullanan turbolu motorlarda turbo ömrü %45 daha kısa. Japon yöntemi şu: araç kılavuzunu aç. Turbolu motorlar için önerilen viskozite genellikle 0W20 veya 5W30 tam sentetiktir. Kalın yağ daha iyi korur düşüncesi turbolu araçlarda tamamen yanlıştır. Tam tersi geçerlidir. Yağ seçimini öğrendik. Şimdi yağ değişim sıklığına geliyoruz. 10. madde. Yağ değişim aralığını kısaltın. Araç kılavuzunuz 10.000 ila 15.000 kilometre diyor. Ama turbolu araçlar için bu aralık çok uzun. Turbo çevresindeki sıcaklık yağın normal çalışma limitinin çok üzerindedir. Bu aşırı ısı altında yağ molekülleri çok daha hızlı parçalanır. Bozulan yağ turboyu koruyamaz. Türkiye'deki turbolu araç sahiplerinin büyük çoğunluğu yağı 10.000 ila 15.000 kilometrede değiştiriyor. Tokyo'daki turbolu taksicilerse 5.000 ila 7.000 kilometrede değiştiriyor. Kılavuz 15.000 dese bile. Kenji Hayashi'nin notlarında şu cümle var: kılavuzu yazan mühendis, Türkiye'nin şehir trafiğini ve sıcak yazı hesaba katmamış. Japon yöntemi şu: turbolu araçlarda tam sentetik yağı 7.000 ila 8.000 kilometrede değiştir. Mineral veya yarı sentetik kullanıyorsan 5.000 kilometreyi geçme. Yağ değişimi 1000 ila 2000 lira. Turbo değişimi 15.000 ila 50.000 lira. Hesap çok net. 9. madde. Yüksek devirde uzun süre kalmayın. Açık yolda gaz veriyorsunuz. Motor 4000 ila 5000 devre çıkıyor. Turbo tam güçte çalışıyor. Bu his harika. Ama turbonuz bu durumda maksimum stres altında. Turbo içindeki mil yüksek devirde çok daha hızlı döner, çok daha fazla ısı üretir. Yağ bu ısıya yetişmekte zorlanır. Toyota'nın uzun vadeli turbo testlerine göre sürekli 4000 devrin üzerinde kullanılan turbolar normal kullanıma kıyasla %35 daha kısa ömürlü. Japon yöntemi şu: şehir içinde 2500 devri, şehir dışında 3000 devri geçmeden sür. Gaz pedalını sanki altında çiğ yumurta varmış gibi kullan. Bu alışkanlık hem yakıt hem turbo ömrünü aynı anda uzatır. Devir yönetimini öğrendik. Şimdi turboyu en hızlı şekilde yıpratan ama en az konuşulan konuya geliyoruz. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız bu tür içerikleri kaçırmazsınız. 8. madde. Soğuk hava koşullarında ekstra dikkat edin. Kışın sabah arabaya biniyorsunuz, dışarısı -5 derece. Motor soğuk, yağ soğuk, turbo soğuk. Ve hemen otoyola biliyorsunuz. Soğuk havada yağ çok daha viskoz, yani kalın ve ağırdır. Tıpkı buzdolabından yeni çıkmış zeytinyağı gibi. Bu kalın yağ turbo kanallarına çok daha yavaş ulaşır. Turbo yağsız başlar. Kenji Hayashi'nin notlarında şu veri var: soğuk havalarda ilk 5 ila 7 kilometre yüksek devirde sürüş yapılan araçlarda turbo damajı %50 daha fazla. Japon yöntemi şu: kışın özellikle ilk 5 ila 7 kilometre 2000 devrin altında kal. Motor ve turbo ısınana kadar sabırlı ol. Bu alışkanlık kış aylarında turbonun en kritik koruma adımıdır. 7. madde. Yağ basıncını düzenli kontrol edin. Gösterge panelinde yağ basıncı lambası var. Bu lambanın yandığında iş işten geçmiş demektir. Yağ basıncı turbo için kan basıncı gibidir. Düşünce sistem çöker. Ve turboda bu çöküşten en çok etkilenen parçadır. Toyota mühendislerinin verilerine göre yağ basıncı lambasını gördükten 30 saniye daha süren araçlarda turbo damajı %90 ihtimalle geri dönülemez. Japon yöntemi şu: 2 haftada bir yağ seviyesini dipstickle kontrol et. Her yakıt dolumunda yağ lambası ve göstergelere bak. Yağ lambası yanarsa hemen dur, motoru kapat. 6. madde. Hava filtresini zamanında değiştir. Turbo çalışabilmek için temiz ve bol hava ister. Tıkalı hava filtresi turboya gelen hava akışını kısıtlar. Turbo daha fazla güç harcayarak aynı hava miktarını sağlamaya çalışır. Bu ekstra efor turbo milini ve kanadını aşındırır. Üstelik tıkalı filtreden geçen küçük toz parçacıkları turbo kanatçıklarına zarar verebilir. Mitsubishi'nin turbo test verilerine göre tıkalı hava filtresiyle çalışan turbolar %30 daha kısa ömürlü. Japon yöntemi şu: turbolu araçlarda hava filtresini 10.000 ila 15.000 kilometrede değiştir. Türkiye'nin tozlu yollarında bu süreyi 8.000 kilometreye çek. Filtre fiyatı 200 ila 500 lira. Turbo değişimi 15.000 ila 50.000 lira. 5. madde. Turbo intercooler bakımını ihmal etmeyin. Intercooler, turbolu araçlarda turbodan gelen sıkıştırılmış sıcak havayı soğutan sistem. Intercooler tıkandığında turboya giden havanın sıcaklığı artar. Sıcak hava yoğumu değildir. Motor ve turbo daha fazla çalışarak aynı gücü üretmeye çalışır. Bu ekstra yük turboyu hızla yıpratır. Japon yöntemi şu:
Her 40.000 ila 50.000 kilometrede intercooler'ı görsel olarak kontrol ettir. Sızıntı izi veya hasar var mı kontrol et. Bu kontrol 15 dakika ve ücretsizdir. Kurtardığı hasar binlerce lira. 4. madde. Yük taşıma ve çekiş sırasında ekstra dikkat edin. Arabanıza ağır yük koydunuz veya römork çekiyorsunuz. Bu durumlarda turbo çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Normal sürüşte turbo belirli bir güç üretir. Yük veya çekişte ise motor aynı gücü çok daha fazla harcayarak üretir. Bu durum turbonun sürekli yüksek basınçta çalışmasına yol açar. Toyota Japonya verilerine göre kapasiteyi %20 aşan yükle sürüş yapılan araçlarda turbo ömrü %35 kısalıyor. Japon yöntemi şu: ağır yük taşıdığında mümkün olan en düşük devirde sür. Ani hızlanma yapma. Uzun iniş yollarında motor freni kullan. Her 50 kilometrede mola ver, turboyu dinlendir. 3. madde. Turbo seslerini dikkatlice dinle. Turbo size her zaman uyarı verir. Tıklama, ıslık, vınlama, düzensiz ses. Bunların hepsi turbonun size gönderdiği erken uyarı sinyalleri. Türkiye'de pek çok sürücü bu sesleri müzikle bastırır. Japon sürücülerse aracı durdurur ve dinler. Çünkü şu gerçeği bilirler: erken fark edilen bir turbo sorunu 2.000 ila 5.000 liraya çözülür. Geç fark edileni 20.000 ila 50.000 liraya patlar. Kenji Hayashi'nin notlarında şu cümle var: turbo sesi değiştiğinde bu bir tesadüf değildir. Bu, müdahale için son fırsatın habercisidir. Japon yöntemi şu: her sabah motoru çalıştırınca 10 saniye sessizce dinle. Turbo devreye girdiğinde anormal bir ses var mı? Varsa telefonunla kaydet ve servise götür. Erken müdahale turbonu kurtarır. Geç müdahale cüzdanını mahveder. 2. madde. Turbo bakım takvimini düzenli uygula. Japonya'da turbolu araç sahipleri turbo bakımını yılın belirli dönemlerine bölmüş. İlkbahar kontrolü. Kış boyunca soğuk çalıştırmaların bıraktığı iz kontrol edilir. Yağ seviyesi ve kalitesi incelenir. Yaz öncesi kontrolü. Intercooler ve hava filtresi kontrol edilir. Soğutma sistemi gözden geçirilir. Sonbahar kontrolü. Turbo bağlantı hortumlarına sızıntı kontrolü yapılır. Yağ değişimi planlanır. Kış öncesi kontrolü. Yağ viskozitesi kontrol edilir. Soğuk hava için gerekli hazırlık yapılır. Toyota Japonya verilerine göre mevsimlik bakım takvimi uygulayan araç sahiplerinin turbo arıza sıklığı %55 daha az. Japon yöntemi şu: telefonuna 4 hatırlatıcı kur. Mart, Haziran, Eylül, Aralık. Her hatırlatıcıda sadece 10 dakika ayır. Yağı kontrol et, sesi dinle, görsel inceleme yap. Bu 10 dakika turbonuza yıllar katar. 1. madde. Yakıt kalitesine dikkat edin. Ve son maddeye geldik. Bu madde o kadar gözden kaçan bir detay ki duyunca kendinize kızabilirsiniz. Türkiye'de yakıt kalitesi istasyondan istasyona değişebiliyor. Düşük kaliteli yakıt turbo için ciddi bir risk. Turbo sıkıştırdığı havayla yakıtı karıştırarak yanma odasına gönderir. Düşük kaliteli yakıt düzensiz yanar. Bu düzensiz yanma turbo basıncında ani dalgalanmalar yaratır. Her dalgalanma turbo miline darbe gibi etki eder. Ayrıca düşük kaliteli yakıtta sülfür oranı yüksektir. Sülfür, yağla reaksiyona girerek asidik bileşikler oluşturur. Bu asidik bileşikler turbo kanallarını korode eder. Kenji Hayashi'nin notlarındaki son cümle şu: turboyu korumak istiyorsanız en ucuz yakıt değil, en güvenilir yakıt istasyonunu tercih edin. Japon yöntemi şu: mümkünse büyük ve güvenilir markaların istasyonlarını tercih et. Uzun yolculuklarda bilinmedik küçük istasyonlardan kaçın. Yakıt tasarrufu için aldığınız risk turbo hasarına dönüşebilir. İşte bu 13 alışkanlık. Japonya'da turboların 200.000 ila 300.000 kilometre dayanmasının arkasında sihir yok. Özel turbo yok, farklı motor yok. Sadece bu alışkanlıkların birikimi var. Peki ya siz bu 13 alışkanlığın hepsini uygularsanız ne olur? Turbo değişimi masrafından kurtulursunuz. 20.000 ila 40.000 lira cebinizde kalır. Ve aracınız size çok daha uzun süre sadakatle hizmet eder. Bu videoyu izlerken kendinizi kaç maddede yakaladınız? Cevabı yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Yarın hemen uygulayabileceğiniz 3 adım. 1. Motoru çalıştırınca 20 saniye bekle, hemen gaz basma. 2. Bir sonraki varışında motoru kapatmadan 3 dakika rölantide bekle. 3. Yağ değişim aralığını 7.000 kilometreye çek. Bu 3 adım turbonuzun ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Para mı? En az 20.000 ila 40.000 lira tasarruf.
Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta bu tür içerikler geliyor. Ekrandaki diğer videolara da göz atın. Aracınız hakkında bilmediğiniz çok şey daha var. Görüşmek üzere.